Merhaba dostlar. Bugün size bir ölüme yakın deneyim değil, farklı bir deneyim türünden, ruhlar alemindeki yaşamını hatırlayan Christian Sandberg'in deneyiminden bahsedeceğim. 30'lu yaşlarda aslında çocukluğunda başlayan bir şekilde doğum öncesini hatırlayan Christian çeşitli meditasyon eğitimleri vesaire sonrasında e, 30 çocuklu yaşlarda hatırladığı, bebekken hatırladığı ve 3-5 yaşında kaybolan o doğum öncesi dönem hatıraları yeniden kendisine dönüyor ve ruhlar aleminde yaşadıklarını hatırlamaya başlıyor. Bugün size Hristiyan'ın bu ruhlar alemi, dünyaya geliş gidişler meselesindeki hatırladıkları deneyimlerini sizinle paylaşacağım. Şimdi bunlara ilişkin de olarak tabii bir yorum yapmak. Bazen diyorsunuz ya hocam bunlar doğru mu? Yani bunu benim bilme şansım yok. Zaten bunlar sıra dışı ve olağanüstü deneyimler. Ben içlerinden bilinmeyen aleme dair ipuçları yakalamaya çalışıyorum. Bütün yapmaya çalıştığım bundan ibaret. Siz de bunu biliyorsunuz. Hristiyan diyor ki ruhlar alemindeydik. Yani etrafta çok sayıda ruh birlikte yaşadığımız bir alemdeydik diyor. Bir ışık halinde, ışık halesi halinde yaşadığımızı söylüyor orada. Fakat diyor bir ışığın içinde bir varlık vardı ki o varlığın frekansı aşırı derecede yüksekti. Çok pırıl pırıldı, parıl parıldı. Ondan sonra ona dedim ki yani sen bu düzeye nasıl ulaştın? Ben bunun için nasıl ulaşabilirim? Dedi ki dünya gezegeninde fiziksel yaşamda çok ağır bir hastalıkla mücadele edip o hastalığa belli bir sabır ve tevekkül geliştirmeyi öğrendiğim için bu seviyeye çıktım. Ben de dedim ki ben de bunu istiyorum. Güldü. Hep öyle diyorlar. Hayır ben gerçekten istiyorum dedim. Ondan sonrasında bir müddet sonra işte zaman zaman ruh varlıklarına önce ruh rehberlerine sormak lazım dedi. Onlara sorduk. Sonuçta ben evet bu deneyimi yaşamak istiyorum kararını verdikten sonra ihtimaller havuzundan milyonlarca ihtimal içinden diyor ki önce dalın gövdesini seçiyorsunuz. Sonra yapraklar, dallarını, işte ağacın gövdesini, dallarını, yapraklarını, ince dal, milyonlarca seçenek, aile seçeneğinden huyu seçeneğine kadar birçok seçenek vardı. Çünkü o seçenekleri yaparken de dünyadaki o deneyimi yaşayıp frekansımı yükseltebilmek için de içimde çok az da olsa geçmiş döneme ait ruhlar aleminden başka alemlerde yaşadığım döneme ait kalan ve beni canavara dönüştüren bir korku vardı. Bu deneyimle onu yenebileceğimi hesaplıyordum diyor. Sonrasında ben evet hazırım dedim. Hazırım dedikten sonra diyor bir şeye alıyorlar. İşte bir adaptasyon, bir tamirhane gibi bir yerden bahsediyor. Bir aslında kafes gibi ve dünyanın görünebildiği bir yer olduğunu bunu. Sanki bir uzay gemisini tarif eder gibi. Orada bütün ayarlamaları yapıyorlar diyor. Yani bu seçime karar vermeden önce bütün aile seçimleri vesairelerini de yapıyorlar. Ve sonra çok yüksek bir titreşim biliş düzeyinde olduğun için dünyanın dünyadaki biliş düzeyinin frekans düzeyinin ise çok alt düzey olduğunu, bunun için oraya indirmeleri gerekiyor sizin diyor. Bilincinizi oraya indirgemeleri gerekiyor. Teknisyenlerin en önemli iş o diyor. Çok hızlı bir şekilde artık bunun da altı yok denecek kadar iniyorsun diyor. Ve bir perdeye bürünüyorsun. Yani bilinç bir perdeye. Öncesi bilgiyi, kadim bilgisini unuttu, idrakinin zayıfladığı, o eski hafızaları hiç hatırlayamadığı ve ruhlar alemindeki birçok özelliğini yitirip bedende bir bakıma bilincin perdelendiği bir hale indirgeniyorsunuz diyor. Ve kendimi bir anda karanlık bir anne karnında buldum. Fakat o kadar dehşet bir korku hissetmeye başladım ki diyor. Hayır ben bu deneyimi yaşamak istemiyorum dedim. Ve bu dememden sonrasında mücadele etmeye, sesimi çıkarmaya başladım. Yani ben hayır geri dönmek istiyorum ve maalesef diyor işte beni taşıyan anne düşük yaptı ve ben tekrar ruhlar alemine döndüm. Fakat o esnada bana benim o tavrımdan dolayı annenin yaşadığı stres, o stresin sonrasındaki dönemde başka insanların hayatlar üzerindeki olumsuz etkileri, sebep olduğum acılar hepsi bana gösterildi diyor. Sonrasında
tekrar yine ruhlar alemindeyken tekrar dönmek istedim dünyaya. Bu defa kesin kararlıyım dedim diyor. Ve gene aynı o sonuçta evet kararlı olduğumu, bu seçenekleri babamı seçtim diyor, annemi seçtim. Aralarındaki daha işte ilk görüşmeleri dönemindeki sevgi ilişkisini gördüm. Babamın bana duyabileceği güveni ve benim sırtımı dayayabileceğim bir insan olduğunu gördüm. Birçok şeyi gördüm diyor. Ondan sonrasında karar verdim ve o teknisyen odasına alındım. Yine işte frekans, aşırı derecede bilinç frekansı düşürüp bir perdeleme olana kadar indirildi. Ve sonra anne karnındayken gene aynı paniği ve aynı korkuyu yaşamaya başladım diyor. Ben hayır yapamayacağım bunu dedim diyor. O esnada Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla karşılaştırıldım diyor. Bir aleme alındım diyor. Baktım her şeyin bir parçasıyım. Her şey benim müthiş bir huzur ve mutluluk. Sen ne yaşarsan yaşa. Sen nihayetinde bu bilinç noktasında olacaksın ve benimle hep bir olacaksın denildi bana diyor. Güneşi gördüm. Güneşin kendi bilinci olduğunu gördüm diyor. O sevgi ve bilinçle beraber diyor insanlığı aydınlattığını gördüm diyor. İşte diğer gezegenleri, yıldızları, varlıkları hatırlıyor. Bütün bunları gördükten sonra diyor evet ben bu dünya yaşamında bu fiziksel sınava, bu en düşük bilinç düzeyindeki, en düşük frekanstaki fiziksel yaşam sınavına gireceğim, kabul ettim ve içimdeki o korkuyu yeneceğim diyor. Ve nitekim işte bu hayatını yaşıyor. Bu hayatın içinde de bu hatıralarını önce bebeklik döneminde hatırlıyor. Sonra unutturuluyor kendisini ve 30'lu yaşlarda tekrar hatırlatılıyor. O da Hristiyan'da bunu anlattığı, bu deneyimlerini anlattığı ve kendi onlardan çıkardığı dersleri anlattığı bir kitap yayını Amazon'da filan da var. Merak edenler orijinal linki koyuyorum. Onun altındaki açıklamalardan ulaşabilirler. Böyle bir şey anlatıyor. Yani aslına bakarsanız ben bazı videoların yorumunda söylüyorum Hristiyan'ın bu yaşadıklarını. Cenab-ı Hak beden perdesini inceltmeyi başaranlara, yani nefsini bir şekilde terbiye edenlere, bedensel arzularını frenleyenlere bu tür ruhu öne çıkarıp bir takım olağanüstü deneyimler yaşamalarını mümkün kılıyor. Bunun için illa İslam'daki velayet mertebesine ulaşmış olması gerekmiyor. Bu da bir bakıma tabiat kuralı gibi Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallardan birisi. Bedensel arzuları sınırlayıp işte yogilerin yaptığı gibi vesairesinde ruhun öne çıkıp zaman ve mekan zincirlerinden kurtulması ve asıl bilinçle, ruhsal bilinçle iletişim kurmaya başlayabilmesi. O zaman dünyevi ihtiyaçlar da sizi çok fazla rahatsız eder halde kalmıyor. Deneyim bundan ibaret Hristiyan ve bunları anlatıyor. Yani gördüğünüz gibi ortada aslında bir ölüme yakın deneyim yok. Ruhlar alemindeki yaşamını hatırlayış ve buraya gidiş geliş tecrübelerini hatırlayış var. Ben bu çok ilginç geldiği için sizinle paylaştım. Orada o ruhlar alemindeki hali paylaşmış olması bana ilginç geldi. Orada dünyada ağır bir hastalığa tahammül gösterdiği ve işte sebat ettiği, tevekkül ettiği için bilinci orada çok yükselen ve parlayan bir ruh olarak diğer ruhlar aleminde ruhların arasında dolaşan ruhların varlığı. Bu aslında bu dünyada ağır sınava tabi tutulan engellilik, ağır hastalık, çok sevdiklerini kaybetme, büyük musibetlere uğrama gibi felaketler karşısındaki tavrımızın bizim idrakimizin yükselmesine ne kadar önemli olduğunu gösterdiği için bana çok ilginç geldi. Ta anne karnında geri döndüğü için düşük yapmasından annesinin aslına bakarsanız biliyorsunuz bölüğ çağına kadar manen mesul sayılmamasına rağmen ona orada o yaptığının sonuçlarının hissettirilmesi de bana ilginç geldi. Yani bilmemiz gereken temel bir kuralı hatırlattığı için bana çok ilginç geldi. Hangi halimizde olursak olalım, ne yaparsak yapalım, hepsinin bir karşılığı var ve hepsinin hesabını vereceğiz. İyi ya da kötü. Onun için böyle başıboş bırakılmış varlıklar değiliz. Cenab-ı Hak insan adını verdiği bu ruhları yarattıktan ve bunlara ebediyete kadar yaşama imkanı verdikten sonra o yaptıklarından, o bilincinden, o yüksek idrakinden dolayı sorumluluk da yüklüyor. Onun için bu dünyada hiç başıboş olmadığımıza göre her attığımız adıma dikkat etmemiz lazım.
Onun için Hipokrat'ın temel yeminlerinden bir tanesine öncelikle kimseye zarar verme. Sonra tedavi et diyor ya. O kimseye zarar vermeme meselesi hepimiz için geçerli. En temel kural. Kimseye derken yanlış anlamayın. Bütün yaratılmışları kastediyoruz. Cansızlar bile. Dolayısıyla etrafımızda aslında çok ciddi bir sorumluluk bilinci içinde yaşamamız ve davranmamız gerekiyor. Çünkü en ufak bir şeyden iyi ya da kötü o kelebek etkisi gibi bütün alemi etkiliyoruz. Bu ruhlar alemindeki tercihlerin böyle tamamen bize dayatılmış olmadığı ve orada tercihleri ruhlar aleminde bizim bilinçli olarak yapmamız ve sonra bir paket halinde dünya rolünü, dünya hayatı, dünya deneyimini, dünya okuluna gönderilmiş olmamızda ilginç bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bunlar ilginç gelen hususlardı bu deneyimle ilgili bana. Elbette bu deneyimin doğruluğu ya da yanlışlığını sadece kalbinize sorarak doğrulayabilir ya da yalanlayabilirsiniz. Bazıları hemen atlıyorlar işte deney yorumlarda. Efendim işte bu bizim İslami inancımıza aykırı, akaidimize aykırı. Ya arkadaşlar ben burada din anlatmıyorum size. Ben burada olağanüstü hadiseler yaşadığını söyleyen insanların deneyimlerine, bilinmeyen aleme dair bir takım ipuçları çıkarmaya çalışıyorum. Sizin inancınıza uymuyorsa inanmayın. Ben size inanmanızı dayatan birisi değilim biliyorsunuz. Ama şu bakış açınızı biraz genişletin. Bu deneyimlerde nasıl 360 dereceyi görebiliyor ve hissedebiliyor ve çok keskin bir idrake sahip olabiliyorsak bunu burada da yapmaya çalışın. Kafanızdaki o kalıpları bir kırın. Sizin bugün uymuyor dediğinizin uydurmaya çalıştığınız referans silsilesinin dayanaklarına bir bakın. Ne kadarı gerçekten Kur'an'a dayanan esaslar, ne kadarı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında var olan esaslar, yoksa ne kadarı veya ne kadar çoğu sonradan bir bakıma işte içtihat adı altında, fıkıh adı altında çeşitli alimlerin kendi görüşlerini belki başka sahiplerden bile etkilenerek oluşturdukları görüşlerinin bize din ya da şeriat diye dayatılmış hali olduğunu göreceksiniz. Onun için ben burada lütfen din açısından bakmayın olaya ve öyle eleştirmeyin. İnanmıyorsanız geçin. Binlerce, yüz binlerce kanal var YouTube'da. Hiçbirine inanmak zorunda değiliz. Hangisi size uyuyorsa, sizin istediğiniz dini anlatan çok güzel hocalar var. Onları dinleyin. Bence hiçbir mahsuru yok. Biz öyle bir iddiada, kimseyi inandırma iddiasında da değiliz ama kimsenin kimseye de hakaret etme hakkı yok. Onun için son zamanlarda belki biraz tahammülsüzleştim. Eskiden sadece peki deyip geçiyordum ama şimdi böyle bu kadına bu şeyler, nimetler niye verilmiş? Ya bir defa dilinizi düzeltin. Bu kadın lafı. Yani elbette kadın ve erkek normal sıfatlar ama sizin niyetiniz öyle cümleye yansıyor ki onu bir aşağılama sıfatı olarak kullandığınız o kadar belli oluyor ki o tür şeyler artık siliyorum. Bir de lütfen sulandırmayın. Burası bizim şakalaşmak için ortak zeminimiz değil. Burası bir takım hakikatleri paylaşma zeminimiz. Onu başka kanallardan yap. Onun için o tür seviyeyi çok düşüren bazı yorum ya da karşılıklı sohbetler olduğunda onu da siliyorum. Bunu da bilesiniz. Biraz fazla mı sınırlayıcı oldum bilmiyorum ama içinde bulunduğum ruh hali belki onu bu şekilde yapmaya itiyor. Çünkü vaktimiz daralıyor. Çünkü bu dünya sınavı kazanmak için çok büyük vaktimiz yok. Hristiyan diyor ki, biz aslında nihai olarak sevmek, özgürlük ve şefkat üzere varız. Ve ruhlar aleminde de hep o özelliklerle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bu özellikleri burada ne kadar içselleştirebilirsek, o zaman o dünyada daha yüksek bir idrakle devam edeceğiz. Bütün derdimiz bundan ibaret. Bizim ömrümüzün sonunun ne zaman geleceği belli değil. Yarına çıkıp çıkmayacağımız belli değil. Öyleyse bugün başkasına zarar vermemek, başkasına iyilik etmek, sevgimizi göstermek için çaba göstermemiz bir gün. Bugün yeni bir şeyler öğrenme günü. Bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım, acancağızım. Biz de onu söylemeye çalışıyoruz. Siz de onu yapmaya çalışın. Dününüzle bugününüz birbirinden farklı olsun.
Bir şeyi katın hayatınıza. Ben ısrarla diyorum ki bu videoyu izledikten sonra gidin bir hayır yapın, bir iyilik yapın. Evet, bencilce, çünkü faydası olacak bana da mutlaka, ama en çok size olacak, inanın. İnsanlar, çünkü yapıları öyle, ruhları öyle, iyilik yaptıkça, sevgi gösterdikçe huzur buluyorlar. Tam tersine öfke ve nefretse huzurlarını kaçırıyor. Çünkü ona uygun bir ruh haline sahip değiliz. Ve bütün bu giysinin, beden giysisinin yanında bir de nefs giysisi var. Bütün bunların hepsi, öfkesi, kini, yani kötülük namına ne varsa bu dünya bedeniyle beraber bırakıp gideceğiz demiyorum. Nefsimizle beraber onları götüreceğiz. Ve burada onları iyiye kullanmamanın, terbiye etmemenin cezasını bundan sonraki alemde de çekeceğiz. Her neyse, sonuç itibariyle günümüzü güzel bitirelim. Rabbim hepimize bu dünyada sevmeyi başaranlar olmayı nasip etsin. Bu dünyada şefkat gösterenler de olmayı nasip etsin. Rabbim hepimizi, bütün varlıkları sevebilecek ve onlara iyilik edebilecek yapıda eylesin. Çok kolay, inanın, iyilik yapmak yani. Dün torunumla beraber bir markete girdik. Bir tane market, bir holün bir sonrasındaydı. Orada oturmuş yolun ortasında bekliyor. Belli alışkın. O torunumla beraber ona yemeğini aldık, verdik, çıkınca ne kadar mutlu oldum. Bu kadar basit, insanları mutlu etmek ya da canlıları mutlu etmek. Sokakta şimdi tam sıcak zamanlar. Susuz kalan hayvanlar mı yok? Susuz kalan çiçekler ve ağaçlar mı yok? Elinize bir tasbih, bir şişeyle çıkın, ne olacak? 1,5 litrelik bir suyu alıp çıkın. 2 çiçeğin dibine dökün. Bir hayvan kabına koyun. Bunları yapabilmek çok kolay. İnsan kalmak aslına bakarsanız kolay. Ama biz zoru tercih ediyoruz. Nefsimize ve şeytanımıza uyduğumuz zaman nefsimize güzel gelen şeyler aslında bizim ruhumuz için kötü olan şeyler. Biz onları tercih edebiliyoruz. Rabbim hepimize kalbini, ruhunu öne çıkaran kullar olmayı nasip etsin. Rabbim hepimize o kaynakla irtibat kurmadan, sevilerek bu dünyadan sınavı tamamlamış ve başarmış olarak o cennet ağacının altında buluşabilmeyi nasip etsin. Rabbim hepimizi çok sevsin ve bize çok sevdiğini hissettirsin. Hoşça kalın.